Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz bot patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik iplerden kullandım. Bu şekilde 2 adet. Şişlerim 3 numara. Modelim de şöyle. Çok güzel, çok kolay, çok şık bir model oldu hanımlar. Bu şekilde modelimiz, tabanımız, topuğumuz, modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu model benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler, bakın şurada artırma yerleri var, çiçek şeklinde görüntü var. Buraya bir sıra daha artırma fazla yapabilir. Yani şu görüntüden, çiçek deseninden bir tane daha fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de bir model eksik yapabilir. Kaç numara yapacak olursak olalım, başlangıç sayımız aynı. Bilek bölümünden başlayacağım hanımlar. Ana renk ipim ile ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bırakıyorum. 57 ilmek atacağız. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 57 ilmek atalım gelelim. 57 ilmeğimi attım hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Şöyle. Geri dönüyoruz. Bir düz bir ters lastik yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında ilmeklerimi bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde öreceğiz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi ön yüzde lastiğimize devam edeceğiz. Bakın şu tarz tekstil tipi lastik yapacağız hanımlar. Bu lastiğimizde şöyle yapıyoruz. Arka yüzde normal ilmeklerimizi ördük. Ön yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ön yüzde düz ilmeklerimizi örmüyoruz hanımlar. Ters ilmeklerimizi yine ters olarak örüyoruz. Bakın düz ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde de şöyle yapacağız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz ilmeğimi düz örüyorum. Tersimi ters. İlmekleri arka yüzde normal bir düz bir ters örüyoruz. Gördüğümüz gibi düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters. Yine sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim hanımlar. Ön yüzde yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ön yüzde düz ilmekler örülmüyor. Arka yüzde ilmeklerin tamamı gördüğümüz gibi örülecek. Bir düz bir ters olacak şekilde. Bu şekilde bakın düz ilmeklerimi örmüyorum. Ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın şeklimiz şöyle. Gördüğünüz gibi hanımlar. Lastik bu şekilde ilerleyecek. Ördükçe de kendini gösterecek zaten bu tarz lastik. Ben bu patiğime hanımlar, şu patiğime toplamda bakın düz ilmek görüntüleri var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben bu bölümde 10 tane bu düz ilmek görüntüsü olana kadar ördüm. Şu anda burada bakın 1, 2 tane düz ilmek görüntümüz oluştu. Sizler dilerseniz boğaz kısmını daha da uzun yapabilirsiniz ya da daha çok patik görünümü gibi olsun istiyorsanız daha kısa da yapabilirsiniz. İsteğe göre bu ölçü boyut değişebilir. Şimdi bu bilek bölümünü hanımlar ben 10 tane düz ilmek görüntüsü olana kadar öreceğim, geleceğim. Sonrasında buluşalım, birlikte modelimize başlayacağız. Evet hanımlar, bu lastik bölümünü tamamladım geldim. Şimdi ön yüzdeyim. Yine aynı ipim ile ilmeklerimin tamamını düz olarak öreceğim ön yüzde. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar normal düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde de ilmeklerimi ters olarak
örüyorum. Hepsini ters öreceğim. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, arka yüzde de ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi pembe ipimle devam edeceğim hanımlar. Artırmalarımıza başlayacağız. Bu yanlarda hep ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Renk geçişi olduğum için ilk ilmeğimi örerek başladım. Hemen ikinci ilmeğimi de ördüm. Bu gül kurusu ipim, şu ana renk ipim burada bekleyecek. Pembe ile devam edeceğiz. Hemen pembe ipimin ucunu düğümlüyorum. Öncelikle hanımlar kenara 27 ilmek pembe ile öreceğim. Şu üçüncü ilmeğim. Bakın 3 oldu burada toplam. Şu dördüncü ilmeğim. 5. Şu 6 ipin ucunda gizleyerek getirdim. Şu 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 ilmeğimi normal düz ördüm. Şimdi ortadaki şu artırmaları yapacağız. Öncesinde hemen 27 ilmekten sonra bir ilmek mor örmeden aldım. Şimdi şu artırmayı yapacağım hanımlar. Bir mor örmeden aldım. Şimdi ortadaki mor ilmeğim. Bu mor ilmeğimi normal şöyle bir tane örüyorum. Bu ördüğüm ilmeği tekrar şöyle pembe ipimle yeniden ördüm. Bakın mor ilmeği sol şişimden bırakmadım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu çıkarttığım ilmeğimi düz ördüm. Bakın 2 ilmek oldu. Aynı yerden yine bir ilmek daha çıkartıyorum. Bunu normal örüyorum. 3 ilmek oldu. Artırma oluyor burada. Bir ilmek daha çıkarttım. Bunu düz ördüm. 4 oldu. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Bunu da normal düz örüyorum. 5 oldu. Bir ilmek daha çıkarttım. Yine bunu da düz ördüm. 6 ilmeğim oldu. Son kez buradan bir ilmek daha çıkartıyorum. Bunu da normal şöyle düz örüyorum. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu ortadaki bir mor ilmeğin içinden 7 tane pembe ilmeği çıkarttık. Şimdi mor ilmeği sol şişimden bıraktım. Bir ilmekten 7 ilmek çıkarttık. Yani 6 ilmek artış oldu. Ardından hemen bu solundaki bir moru da yine örmeden alıyorum. Kalan ilmekleri düz öreceğim. Burada da 27 ilmek kalması lazım. Sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Evet, ilk artırmalarımızı yaptık. Ön yüzde sırayı tamamladık. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters öreceğim. Şu bir mor ilmeğim vardı. Şu buraya kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Bu ana renk ipimin rengi de gül kurusu pembe ya da böyle bir mor, patlıcan moru gibi bir şey var. Tam rengini de anlamadım. Bakın şuraya kadar ördüm. Bu bir ilmeği, şu gül kurusu rengi olan bir ilmeği örmeden aldım. Şu ön yüzde bir ilmekten 7 ilmek çıkartmıştık. Bunları normal düz öreceğim. Bakın hepsini düz örüyorum. Bakın şu dördüncü ilmeğim sırayla 5, 6, 7. Tekrar ipi kendime doğru aldım. Bu gül kurusu ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Kalan 27 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Böylece pembe ile ilk artırmalarımızı yaptık. 6 ilmek arttı. Şişimizde toplam 57 ilmek vardı. 6 ilmek artınca 63 ilmeğimiz oldu. Son bir ilmeğim kaldı. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için, gül kurusu rengime geçeceğim için sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. Bu diğer ana rengime geçiyorum. Yine bu ana rengimizle hanımlar herhangi bir artırma model falan yapmayacağız. İlmeklerin tamamını düz olarak öreceğiz.
Bu şekilde. Bu rengimiz ile model kurulumu artırma şudur budur yapmıyoruz. İlmeklerin tamamını ön yüzde düz olarak örüyorum. Burası düz örgü olduğu için hızlıca geçiyorum. Bakın burada örmeden aldığım gül kurusu ilmeğim, onu da düz ördüm. Bu artırdığım 7 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Bakın bu şekilde. Yine örmeden aldığım bu ilmek, bunu da düz ördüm. Kalan 27 ilmeğimi de düz olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Bu ana renk ipimiz ile model kurulumu yapmıyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. Pembe ipimize geçtiğimizde model kurulumunu yapıyoruz hanımlar. Evet, sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Bakın hiçbir işlem yapmadık. Hepsini düz ördük. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını hanımlar sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Yine burada atlamadan gitmek istiyorum. Emin olun diye. Çünkü aralarda düşünenler olabilir. Hani başka işlem yaptı da bize mi göstermedi diye. Bu nedenle sıra sonuna kadar tekrar gösteriyorum. Hepsini ters örüyorum gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Evet, ön yüzde renk geçişi yapacağım için yine sonuncu ilmeğimi örmedim. Gördüğünüz gibi pembe ile ilk modelimizi yaptık hanımlar. Ardından ana renk ipimiz ile ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimizi ördük. Şimdi tekrar pembe ipimize geçeceğiz. İkinci modelimizi de yapacağız. Evet, pembe ipimi alıyorum. Hanımlar, ilk modeli başlarken 27 ilmek örüp öyle başlamıştık. Her modelde 3 ilmek artacak bu. Şimdi 30 ilmek örüp modele başlayacağız. İlmek sayıları arttığı için kenar ilmeğim ile birlikte toplam 30 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 ilmeğimizi ördüm. Şimdi tekrar bir tane şu gül kurusu ilmek örmeden alıyorum. Şimdi bu tam orta ilmeğimiz oluyor. Tam bu orta ilmeğe yine bir ilmekten 7 ilmek çıkaracağız. Önce bir ilmek çıkarttım. Bu çıkarttığım ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ilmeğimi çıkarttım. Bunu yine düz örüyorum. Üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Bunu da düz ördüm. Şu dördüncü ilmeğim. Çıkarttığım ilmekleri bir kere de düz örüyorum. Şu beşinci ilmeğim. Bunu da düz ördüm. Şu altıncı ilmeğim. Bunu da düz ördüm. Şu da 7. ilmeğim. Bunu da yine düz ördüm ve bu moru sol şişimden çıkartıyorum. Tekrar bir ilmekten 7 ilmek çıkarttık. Hemen yanına bir ilmek mor örmeden alıyorum. Bu tarafta da hanımlar 30 ilmeğimiz kaldı. Kalan 30 ilmeğimizi sıra sonuna kadar örüyoruz. 6 ilmek daha arttı. İlmek sayımız şu anda 69 ilmeğimiz oldu. Her artırmada 6 ilmek sayımız artıyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine bu gül kurusu ilmeğime kadar olan ilmeklerimi ters öreceğim.
Model bu şekilde devam ediyor. Her defasında yanlardaki ilmek sayıları üçer üçer artıyor. İlk modeli yaparken 27 ilmek örüp model yapmıştık. İkinci modelde 3 ilmek arttı. 30 ilmek olarak modeli başladık. Ve tekrar bakın şu gül kurusu ilmeğimi örmeden aldım. Bu 7 ilmeği arka yüzde düz örüyorum. İlk modelde de aynı yapmıştık. Bakın. Hepsini düz örüyorum. Yine ipi kendime doğru aldım. Bu gül kurusu ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi yine sıra sonuna kadar pembe ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. Böylece ikinci modelimizi de tamamlamış oluyoruz. Hatta sonuncu ilmeği örmüyoruz hanımlar. Şöyle geri aldım. Çünkü ön yüzde ilk ilmeği örerek başlayacağız. Şöyle tekrar ana renk ipimize geçiyoruz. Ana renk ipimiz ile hanımlar model kurulumu falan yapmıyoruz. İlmeklerin tamamını ön yüzde sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Sonra da geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters örelim gelelim. Evet, ön yüzde düz, arka yüzde ters, 2 sıra ana renk ipimle ördüm geldim. Şimdi tekrar pembemi alacağım. Üçüncü modele başlayacağız. İlk modeli örerken 27 ilmek örüp başlamıştık. İkinci pembe modelde 30 ilmek ördük. Şimdi 3 ilmek daha artacak. 33 ilmek öreceğiz. Modelimize başlayacağız. Her modelde 3'er ilmek artıyor. Bir sonraki modelde 36 ilmek öreceğiz. Sonra 39, sonra 42, üçer üçer artarak devam edecek. Şimdi 33 ilmek öreceğiz. 6 ilmeğim oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ilmek ördüm. Tekrar bir ilmek gül kurusu örmeden alıyorum. Tam bu orta ilmek oluyor. Burada yine bir ilmekten 7 ilmek çıkaracağız. Bakın pembe ile bir ilmek çıkarttım. Bunu düz örüyorum. İkinci ilmeğimi çıkarttım. Düz örüyorum. Üçüncü ilmeği çıkarttım. Düz ördüm. Şu dördüncü ilmeğim. Bunu da yine düz örüyorum. Beşinci kez ilmek çıkarttım. Düz ördüm. Şu altıncı ilmeğimi çıkarttım. Düz ördüm. Yedinci ilmeğimi çıkarttım. Düz ördüm. Bakın tekrar bu mor ilmeği sol şişimden bıraktım. Bir ilmekten yine 7 ilmek çıkarttık. Bir ilmek mor örmeden alıyoruz ve kalan ilmeklerimin tamamını düz öreceğiz. Arka yüzde de hanımlar tekrar yanlardaki pembeler ters örülecek. Şu aralardaki gül kurusu ilmekler örmeden alınacak. Arka yüzde sadece şu ortada bir ilmekten çıkarttığımız 7 ilmek, sadece bunu düz öreceğiz. Bu sıra bitince ana renk ipimizle yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örüp dördüncü modele başlayacağız. Dördüncü modelde de şimdi 30 ilmek örmüştük. 33 şimdi 33 ilmek örmüştük. Dördüncü modelde 36 ilmek öreceğiz. Beşinci de 39. Model bu şekilde devam edecek. Ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere bu artırmalarımdan yaptım. Ve artırma sonunda da şişimde 99 ilmeğim oldu. Daha büyük yapmak isteyenler buraya hanımlar 7 değil 8 tane model kurabilir. Şundan 8 tane. Böylece ilmek sayısı 6 tane daha artar. Sizin ilmek sayınız böylece 105 olur. Ya da ben küçük yapmak istiyorum diyenler varsa da buraya 7 değil de 6 model yapabilir. Yani bir model eksik. Böylece ilmek sayınız benden 6 ilmek eksik, yani 93 olur. Patiğin boyutu bu şekilde ayarlanmalı. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu bölümünü kendi ölçülerimize göre, belirttiğim ayak numaralarına göre örelim gelelim hanımlar. Ardından buluşalım. Birlikte taban bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, buraya toplamda 7 adet modelimi yaptım geldim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Şişimde de 99 ilmeğim oldu. 7. modelden sonra yine gül kurusu ipim ile ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimi ördüm. Şimdi tabana geçeceğiz fakat öncesinde bir diş haroşa örmemiz gerekiyor. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar düz yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde de yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Böylece ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Bakın şu şekilde. Sıra sonuna kadar yine düz örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. Şimdi bu aşamada ilmek sayımız kaç olursa olsun taban ayrımı şöyle yapılacak. Öncelikle buruna 9 ilmek ayıracağız. Toplam ilmek sayımızdan benim toplam 99 ilmeğim var. Sizin 93 ilmeğiniz de olabilir, 105 ilmeğiniz de olabilir, hiç fark etmiyor. Toplam ilmek sayısından yani benimki 99 olduğu için böyle hesaplıyorum. 99'dan buruna ayırdığım 9 ilmeği çıkartıyorum. Geriye 90 ilmek kalıyor. Kalan 90 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 45'er ilmek düşüyor hanımlar. Siz de ayrımı bu şekilde yapacaksınız. Atıyorum sizin 105 ilmeğiniz var. 105'ten 9'u çıkartıyorsunuz. Geriye 96 ilmek kalıyor. 96 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara bu defa 48'er ilmek düşüyor. Ayrım böyle yapılacak hesaplama. Şimdi öncelikle tabanımızı örebilmek için ben buradaki ilk 45 ilmeğimi öreceğim. Artık sizin bu ilk kenara kaç ilmek düşüyorsa o kadar sayıda ilmek örmeniz gerekiyor. Şimdi ben buraya 45 ilmeğimi örüp geliyorum. 45 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 9 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi saydığımızda şu sol kenarda da 45 ilmeğim kalıyor. Çünkü yanlardaki ilmek sayıları eşit. 9 ilmekten sonra geri döndüm. Bu taban bölümünde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Tabanda haroşa yapacağım hanımlar. İlmeklerimi örüyorum sayarak. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi tekrar ördüm. Şimdi geri dönüyorum. 9 ilmek ile bir diş haroşa ördük buraya. Tabanımız 13 ilmek olacak. 13 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek alarak ortaya ekleyeceğim. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Öncelikle 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenardan bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 10 ilmeği öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 11. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 12. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmeği öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 13 oldu. Artık bu 13 ilmek ile tabanı öreceğiz. Kesimlerimiz başlayacak hanımlar. Yapacağımız işlem şu. İlk 12 ilmeği öreceğiz. 13. de kesimi yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. de yandan da bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar 12 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de hemen yandan alıyorum. İkisini kesiyorum 13. ilmekte. Tekrar geri dönüyorum. Tabanımız 13 ilmek ile bu şekil örülüyor. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. de yandan da bir ilmek alıp ikisini
kestim. Geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi aldım. Yine 12 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. de yine kesimimi yapıyorum. Tekrar geri döneceğiz. Aynı işleme devam edeceğiz hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde yanlarda şu uçlarda 5'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu kenarlarda 5'er ilmeğimiz kalana kadar tabanımızı 13 ilmek olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, yanlarda 5'er ilmeğim kalana kadar tabanımızı ördüm geldim. Şimdi kesimlere devam edeceğiz. Tekrar bakın ön yüzdeyim. Şu tabanımızda şu son 5 ilmek hariç tabanda son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın bu son 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kesiyorum. Burada 4 ilmek kaldı. Ardından geri döndüm. Şimdi tabanımızda son 2 kalana kadar öreceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kestim. Geri dönüyorum tekrar. Yanlarda 4'er ilmeğimiz kaldı. Tekrardan tabanımda 2 ilmek kalana kadar öreceğim. İlk ilmeğimi aldım. İlmeklerimi örüyorum. Bakın 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Tekrar tabanımda 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın 2 ilmek var. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kesiyorum. Yanlarda 3'er ilmeğimiz kaldı. Yeniden tabanımda 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kesiyorum. Yeniden geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Aynı işlemi yapacağım. Tabanımda 2 ilmek kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kestim. Tekrardan geri döndüm. İlmek sayıları azalıyor. Yine 2 ilmek kalana kadar öreceğim tabanda. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi aldım. Tabanımda 2 kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü bir kestim. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı. Yine ilk ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeği ördüm. Bakın burada yine 2 ilmek kaldı. Sondaki bir ilmek ile birlikte bu 3 ilmeği kesiyorum. Geri döndüm. İlk ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ilmeği örüyorum. Bakın burada 2 ilmek kaldı. 2 ilmek ile yandaki bir ilmeği de aldım. Üçünü bir kestim. Şimdi burada hanımlar şöyle tığımı alıyorum. 3 ilmek kaldı. Şu 3 ilmeğin üçünü bir tığım ile topluyorum. Şöyle de bir zincir oluşturdum. Bu şekilde patiğimizin taban bölümünü kestik hanımlar. Bakın tabanımızı bu şekilde oluşturduk. Şimdi patiğimizin arka bölümünü tığlama tekniğiyle birleştireceğiz. Bu aşamada hanımlar patiğimizi ters çevireceğim şimdi. Şöyle. Ters çevirdim. Tığımı takıyorum bu ilmeğime. Karşılıklı olarak kenar ilmek yerlerine batıyorum. Bakın önce benden taraftaki kenar ilmek yeri, sonra karşıdaki kenar ilmek yerini şuraya şöyle ilmeğin iki kanadına birden batıyorum. Bu şekilde tığlama tekniği ile arka bölümü birleştiriyoruz. Şöyle karşılıklı olarak kenarları böyle birleştiriyoruz hanımlar. Yine karşıya da battım. Şimdi pembe yerlere geldik. Pembe yerleri aynı şekilde birleştireceğiz. Şu gül kurusu olan yerleri aynı şekilde birleştireceğiz. Bu şekilde yapacağımız işlem bu. Sıra sonuna kadar tığlamamızı tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, tığlama işlemini tamamladım. Ucuna kadar geldim. 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde tamamladık. Hemen burada 2 tane ipimiz var. Biri bilekteki başlangıç ipimiz, diğeri bitiş ipimiz. Bu ipleri önce şöyle zincir tekniğiyle bir sıkıyorum buraya. İyice sağlam olsun diye. Arka ilmek aralarına girerek iplerimin uçlarını gizliyorum. Böylece patiğimizi tamamladık. Hemen tekrar düz tarafını çevireceğim. İşte hanımlar, patiğimizin görüntüsü bu şekilde. Dikişsiz. Şöyle hemen düzelteyim. Bakın
Duruşu bu şekilde. Gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Dikişsiz olması itibariyle de hiç ayağı rahatsız etmiyor. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, kolay, hoş bir model oldu. İlk defa patik yapacak hanımların bile rahatlıkla yapabileceği bir model. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar, modelimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde bakın. Şöyle tabanımız, topuğumuz lastik örgü olduğu için bakın gayet esnek. Bilek tarafı da ayağı rahat oluyor, ayağı sarıyor. Duruşu bu şekilde modelimizin. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.